Merhaba dostlar. Bir Sen Sor, Biz Cevaplayalım programına yine hoş geldiniz. Her zamanki gibi karşımızda Mesut kardeşimiz sorularını hazırlamış. Sormak istediklerini, kafasına takıldıklarını, danışanlarının takıldıklarını, kafasına takıldıklarını sormaya başlamış ve biz de elimizden geldiği kadar e, cevaplamaya çalışacağız. Merhaba Mesut. Merhaba Şahin Usta. Nasılsın? İyisindir inşallah. Te- Teşekkür ederim kardeşim. İyiyiz hamdolsun. Sağ ol. Sen nasılsın? İyi misin? Teşekkür ederim. İyiyim. Yine aklımda bin bir sorular. Özellikle ben bugün girmek istediğim konu zihinsel. Yani mental diyelim ya da ruhsal diyelim. Ne şekilde adlandıracaksak da taşıdıklarımız diyelim. Korkularımız, tedirginliklerimiz, öfke, kin, işte nefret, bilhassa korkular üzerinde bu mental sıkıntılar yaşatan korkularımızla ilgili sorular sormak istiyorum. Müsaade edersen tabii ki. Estağfurullah. Buyur. Ee, Benim aslında girmek istediğim daha çok korkulardı. Çünkü yani mevcut sistemde, bu dünyada her yerde biz sosyolojik varlıklarız. Bizim korkularımız oluyor. Bu aileden gelen olabilir. Veyahut da bir olay yaşamışızdır. Kaza olabilir. Ne bileyim işte herhangi bir şey. Bu korkuları içimize atıyoruz. Bu korkuları nasıl kurtulabiliriz? Yani sen bunu tedavi şekline yani nasıl oluyor? Daha mı kolay oluyor? Daha mı zor oluyor? Bu konuda senin tedavin nasıl? Sen bu konuda bize nasıl yardımcı olabilirsin? Sadece korkularla ilgili mesela ailevi sorunlar var işte ne bileyim eşler arasında veya anne baba arasında ya çocuklarla ilgili. Sen bu konuda nasıl yardımcı oluyorsun ve olabilir misin? Enerjiyle enerjiyle ilgili biz bütün sıkıntılara yardım edebiliriz. Bu da korku da bir enerjidir. Egonuz da bir enerjidir. Yaşadığınız olaylar da bir enerjidir. Ve biz bu enerjiyi yönlendirebilir ve değiştirebiliriz. Ee, Şimdi insan yaşadığı bir olaydan dolayı e, korkmuştur. Herhangi bir olay yaşamıştır. Adının ne olduğu önemli değil. Korkmuştur. Ve bu korku içine, onun astral bedenine bizim elemental dediğimiz çoğunda cin diye bahsedilen küçük varlıklar e, astral bedene, ikinci bedene girerler. Ve kişi orada e, panikle beraber yaşamaya başlar. Bu korku ona bir şeyler öğreteceği için o orada sürekli olarak buna vesvese verir. Bu vesvesenin sonunda da işte bu şöyle olacak, bu böyle olacak diye korkular başlar. Örnek olarak şöyle söyleyeyim. Ee, Kadın sürekli kocasının kendini aldatacağından korkar. Düşünür. Herhangi birisinden diyorum yani bu mecbur değil ama örnek vermek için söylüyorum. Sürekli kendini aldatacağından düşünür ve kainat, tabiat bunun e, kadının bu deneyimi yapmak istediğini algılar ve ona bu deneyim hakkında yardımcı olur. Yani bu nasıl olur? O içine oturduğu korkuyla beraber, o dediğimiz elementayla beraber kadın bu deneyime başlar. Ve bu süreç içerisinde sürekli kafasında kurguladığı için bununla birlikte bir enerji salgılar. Dışarıya, kocasına, işte sürekli kocası işe gider, gayet normaldir, işe gidiyordur, parfüm sıkar. Sen niye parfüm sıktın, kimin için sıktın der. Ya da buna benzer başka bir olaylar. Niye bugün bu pantolonu giydin de öbürünü giymedin der. Bu da bir başkası mesela. Ya da bunun gibi şeyler yaratır. Ve bununla birlikte de ortam otomatik olarak gerilmeye başlar. Kainat da bunu algıladığı için o bayanın, o kadının bu deneyimi yaşamak istediğini algıladığı için bu yönde adamın önüne birilerini çıkartır. Bu tam tersi de olabilir. Yani bu kadın da kocasını aldatabilir. Yani illaki
A veya B diye değil, ben böyle izah ediyorum. Lütfen yanlış anlama olmasın. E, Adamın önüne birilerini çıkarır. Adamla beraber e, adam da bu deneyimi yapar ve bunu sonuçta karısı öğrenir ve arada bir tartışma olur. Usta, o zaman Hani olaylar bir. özür dilerim, özür dilerim. O zaman Estağfurullah, O estağfurullah, zaman estağfurullah. şu deyim var bizde ya, korktuğum başıma geldi. Yani biz o zaman biz korkularımızla mı çağırıyoruz? Yani evren bunu bir tecrübe, öğrenme, eğitim gibi görüyor ama biz korkularımızı kontrol edemediğimiz için başımıza geliyor o zaman bu olaylar. Doğru mu? Hayatımızdaki her şeyin bedeli bize aittir. Biz hani bazı olaylar, istisna dışında bazı olaylar, aslına bakarsanız %99'u bize aittir. Biz kendimiz çağrışım yaptığımız için, korktuğumuz başımıza geliyor dediğimiz için, senin dediğin gibi biz bunu daha önceden bilinçaltımızda hazırlıyoruz. Sonra bunu dışarıya sunuyoruz. Kainat da, tabiat da bize yardımcı olabilmek için bunu bize uyguluyor. Yardımcı oluyor. Peki o zaman usta, Bu sahneyi biz... özür dilerim, çok böldüm. O zaman gittiğimiz Estağfurullah. noktada ölüm korkusu olursa o zaman ben bunu mu çağırmış oluyorum? Yani uç noktada bir örnek ama Evet, ben düşüncelerime evet. hakim olmalıyım. Dilediklerime, söylediklerime, düşündüklerime, isteklerime dikkat etmeliyim. Yani farkında olmam gerekiyor. Doğru mu? Bütün olay, başından beri anlatmaya çalıştığım her şeydeki en büyük olay farkında olmanız. Hayata farkındalıkla bakın. Yaşadığınız her şeye bir gözünüzün önüne kocanız veya karınız sizi aldatıyor düşüncesi, duygusu geldiği zaman bu düşünceye deyin ki hayır, o öyle değil. Saçmalama, defol git gibi. Yani rahat rahat küfür edebilirsiniz kendiniz düşünce şeyinde, bazında. Kendi kendinize küfür edebilir ya da kızabilirsiniz. Sen niye böyle düşünüyorsun diye. Öyle değil, böyle diye söyleyebilirsiniz. Kızabilirsiniz yani. Mühim olan düşüncelerinizi, söylediğiniz düşüncelerin farkındalığına varmanız. Kainatta kaybolmayan tek şey düşüncedir. Geri kalan hepsi ilezyondur. Anladım. Yani bu düşüncelerle ben aslında korkularımı büyütüyorum. Yani paketliyorum, büyütüyorum, büyütüyorum. Artık o kadar çok korkum büyüyor ki neticede bu gerçekleşiyor. Bir şekilde A, B, C olarak gerçekleşiyor. Sadece aile ilişkinde değil, mesela ölüm korkusu, kaza korkusu mesela. Ne bileyim işte sınıfta kalma, işte sınavın kötü geçme korkusu, işi kaybetme korkusu. Bunlar hepsi korkularla birlikte büyüyerek o zaman gerçekleşiyor. Evet, evet. Bir motosiklet sürücüsü viraja hızlı girdiği an, o an panik yaparsa kaza yapar. Kesin %1500, istediğinizde sorabilirsiniz. O an bir konsantresini yitirirse, farkındalığını yitirirse, hani dönerken bir paniklerse acaba dediği an kesin o motor altından uçar. Arabada da aynıdır. Hepimiz şoförüz. Viraja girerken arabalar o kadar güzel hazırlanmıştır ki o virajların çoğuna 120 ile 150 ile rahatlıkla girebilirsiniz. Hiçbir problem olmadan normalde. Ama sen 80 ile girerken o viraja panikle, kesin araban kayar. Kesin araban kayar. Aynı şekilde ölüm korkusu, deminden belli söylüyorsun. Ee, Eğer panikliyor isen, eğer ki yani oraya gittiğin zaman öleceğim korkusu varsa, bu sefer kainat diyor ki, ha diyor, e, Mesut bu deneyimi yaşamak istiyor, bırakın yaşasın. O zaman tamam, bu deneyimi yaşamak istiyor. Bırakın yaşasın, ona o şekilde. O zaman peki ben bu korkuları, ya ben bunu nasıl kontrol altına tutabileceğim? Yani bu korkular yani neden geliyor? Neden oluşuyor? Tamam, bir bakıma benim kişisel olarak tecrübelerim, hayatla ilgili sosyolojik
varlık olmanın sebebi. Hayır, hayır, lafını kesiyorum. Bu seninle alakalı değil. Bu kainata yayılmış olan, az önce de söylediğim gibi, düşünceler. Ha, o zaman bu korku olayı, şimdi mesela şöyle uç noktaya gidiyorum. Sadece dünyayı baz alıyorum bildiğim kadarıyla. İnsanların hepsi korktuğu zaman mesela bir göktaşının bu dünyaya düşeceğine insanlık 9 milyar insanlar diyelim ki korkmaya başladığı zaman bu göktaşı düşüyor mu o zaman? Buna mı geliyor bu? Aşağı yukarı. Aşağı yukarı, evet. Aşağı yukarı. Şimdi düşün, az önce de söylediğim gibi kainattaki gerçek olan tek şey düşüncedir. Diğerleri e, komple bir illüzyondur ve biz o illüzyonun içinde yaşıyoruz. E, herkes, dünyadaki herkes bir şeyler düşünüyor. Bu da yaşadığımız atmosferin içinde havada boşlukta oluşuyor. Kim ki o an o düşünceye hazır oldu, işte karısını kocasını kıskandı ya da ölüm korkusu oldu ya da öldürülme korkusu oldu. O an o düşünce ona yapışıyor. Ha diyor, benimki burada hazır. Oraya atlıyor hemen. Şimdi yapışıyor dedin ya, yani şey gibi, bu artı eksi gibi. Yani sen istediğinde o havuz diyeyim artık buna, havada dediğin şeye biraz da anlamak için. Ben ona hazırsam o düşünce geliyor bana yapışıyor ve ben o düşünceyi peki yaşamak zorunda mıyım? Yani o kazayı ne bileyim. Hayır, 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 yaşamak zorunda değilsin. Onu söylüyorum ya, farkında olduğun an, farkında olup o düşünceyi çevirdiğin an, ya biz Mesut, biz o kadar güçlüyüz ki, bizim o kadar güçlü bir tanrısallık bir gücümüz var ki bunu anlatmak çok zor. Çok zor. Yani gerçekten maalesef ki insan kapasitesi, insan beyni bunu algılayamıyor. Çünkü asırlardır biz buna inanmışız. Biz insanız, işte yaşayacağız, öleceğiz, hepimiz köleyiz, bir gün ölüp geri eve döneceğiz. Ama bu değil. Sana gelen düşünceyi sen farkına vardığın an o düşünceyi değiştirebiliyorsun. Bu ne olursa olsun. Bakın, ben çok abartılı bir şey söylemek istiyorum. Belki dengesiz, belki yakışmayan belki bir ortamda. Çünkü insanlık için normal olmayan bir şey çoğuna göre. Hırsız. Diyelim ki bir tane hırsız. Her gün gider bir ev soyar ya da bir şeyler çalar. Hiçbir zaman yakalanmaz. Biliyor musun ne zaman yakalanır? Zaman yakalanırsa. Üzüldüğü, acıdığı an. Üzüldüğü an. Yani olur birinin evini soymuştur ya da birine bir şey yapmıştır. Ya keşke yapmasaydı, yazık oldu, işte yaşlıydı ya da şu şöyleydi. Bunu yapmasak böyle daha iyi olurdu, bize yakışmadı ya da onu değil de öbürünü yap, gibi herhangi bir düşünce yaşarsa o insan kesin yakalanır. Yani tereddüte girersen, o öyle mi anlıyorum ben? Acıma duygusu, yani acıma duygusu kötü bir şey değildir ama buradaki, yani o duyguyu yaşadığın an, hani şimdi sen hırsızsın. Senin görevin ne? Çalmak. Hani kimden çalacaksın? Herkesten. Sende A, B diye bir kaide kural yoktur. Çünkü adın hırsız. Ama sen kalkar da bunu yaparken vicdan yaparsan, üzülürsen, bu sefer yakalanırsın. Çünkü o hırsız bu sefer o havuzdan başka düşünceyi alıyor. Başka korku oluşuyor. Ha, Aynen, anladım. ondan sonra yakalan. Yani sor bunu. Bunu sor çevrendekilere, kesin sana cevap verecektir. Hovardalık yapan bir adam karısını aldattığını düşünürse, üzülürse, ben bunu yapıyorum işte, ayıp oluyor karıma karşı derse, o adam kesin yakalanır, ortaya çıkar. Bu durumda o zaman düşünceleri, yani çağrışımını biz yapıyoruz. Biz istiyoruz. Biz yani istiyoruz, korkuyoruz belki ama evren bunu deneyim, tecrübe, eğitim olarak algılıyor ve
Evet algılıyor. ve bunu Aynen. bize veriyor. Yani o zaman bu korkuların, bu ruhsal sıkıntıların hepsinin sorunu biziz özünde. Peki bunda ailenin, çevrenin, arkadaşların, dostların da etkisi olmuyor mu? Sadece biz miyiz usta? Ana merkez sensin. Mutlaka ki yanlardan sızıntılar oluyor ve seni etkiliyor. Çünkü nasıl etkiliyor? Seninle konuşarak. Sen kalkıyorsun, gidiyorsun hiçbir arkadaşına konunu anlatıyorsun. Derdini anlatıyorsun. Onun orada sana söyleyeceği iyi veya kötü şeyler senin enerjine, senin astral bedenine giriyor. Oradakini uyarıyor. Bunun sonucunda da otomatikman yani dışarıdaki adamın sana etkisi olmuş oluyor kişinin. Anladım. İyi o zaman ben bu durumda öğrendiğim kadarıyla o zaman dağa çıkarım, inzivayı çekerim, kaçarım. Yani bu tür düşüncelerden ve negatiflikten yoksun olmak için. Bu bana yardımcı olur mu? Bir zaman evet. Ama en büyük deneyim insan içinde yaşanan olaylardır. Orada pişmektir. Dağda herkes pişer. Dağda herkes pişer. Ben çıktım 3 sene dağda kaldım. Rahat. Kimse yok, incin tüp yok. Kimse sana zayıf şişko demiyor. Niye çok yiyorsun, niye çok az yiyorsun demiyor. Meditasyonumu yaptım, seanslarımı yaptım, dağda oturdum kaldım. 3 sene. Hiçbir sıkıntı yoktu. Her şey çok güzel geçti. Dağdan indikten sonra az kalsın çıldırıyordum. Çünkü gerçek enerjiyi, gerçek deneyimi insanların içinde yaşadım ben. Ve o süreç çok zordu. Tabii ki herkes dağa çıkabilir, bir yerlere gidebilir, eğitimini alabilir ya da orada izlemeye çekilebilir. Belli bir süre durur. Ama bir gün olup o insanların içine döneceksin. O dünyaya döneceksin. Onların içinde bişersen, insanların içinde bişerek bu e, kendine hakimiyeti öğrenirsen dağda kalmaktan daha kolay. Bir süre fena değil ama yani bu şey olmasın. E, Ben dağda kaldım 1 sene, 3 sene, 5 sene her neyse. Bunun sonunda ben iyileştim, ben her şeyim, ben aşağı inip şu anda insanların içine girebilirim değil. Orada sıkıntı esas orada sıkıntı başlıyor. Yani kolay değil. Tabii ki Aslında bu olay, pardon çok pardon. özür dilerim. Buradaki en önemli olay abi kişinin farkındalığına varması. Yaptığı her işin farkına varması, farkındalıkla yapması. Ki benim arkadaş çevrem diyelim ki öyle ya da böyle herkesin bir arkadaş çevresi var. Bu ister hanımefendiler olsun, ister beyefendiler olsun. Kankam vardır bir iki tane veyahut da bir tane. Onun dışında bir arkadaş grubum vardır. O zaman benim bu arkadaş grubumdaki enerji ve düşünceler de beni etkiliyor. Ya da ben de onları etkiliyorum. Doğru mu? Tabii ki. O anki orada olan atmosferdeki düşünceler enerji olarak sana aktarılıyor. Sen ki farkındalığına varırsan sadece meditasyondaki gibi düşünce gelir ve gider. Farkındalığına varmazsan hepsi senin içine oturur ve senin içinde büyümeye başlar. Ama bunu ben bilerek olmuyor bu. Yani yani şöyle söyleyeyim, bilinç dışı bir gelişim oluyor. Yani örnek veriyorum uç noktada işte bir arkadaş işte 3 arkadaşsınız veya 4 arkadaş işte birisinin işi ters gidiyor. İşte ondan sonra öbürünün de ters gidiyor. Öbürünün de ters gidiyor. Üçü de batıyor veyahut da dördü de batıyor. Bu birbiriyle etkileşim içinde oldukları için mi bu enerjiden dolayı yoksa korkuyu oluşturdukları için mi? Eğer aynı korkuyu yaşıyorlarsa evet ama illa ki bunun sebebinin o olması gerek değil. O biraz farklı bir olay. Oradakinin birisinin işi kötü gidiyor diye öbürünün dördünün de ya da üçünün de işi kötü gidecek diye bir kaide kural yok. Yani oradaki kişiler farkındalığına vardığı zaman hayat komple değişir. Senin hangi pencereden baktığın çok önemli Mesut. Hangi pencereden bakıp hangi pencereden yargıladığın ya da olayı algıladığın çok önemli. Yani arkadaşının bir tanesi işinin kötü gidebilir. Bu dünya hali.
Yani kimin işi batıyor, kimin işi çıkıyor gayet doğaldır. Ama onun işi kötü gidiyor diye sen de aynı çukura kendini atarsan senin de işin kötü gider. Ama sen olayı görür de onun işinin kötü gidişinden sen bir ders alırsan senin işin daha iyi gider. İş yine senin de söylediğin gibi farkındalığa geliyor. Yani farkında olarak o düşünceyi işte yani yoğunlaşmamak ve göndermek. Hatta yeri geldiğini kızarak veya küfür ederek dediğin gibi. Peki ben o zaman şuna geçmek istiyorum usta. Bu düşünceyi ben farkında varıyorum ve bir şekilde savuşturuyorum. Yani gönderiyorum. Ama tekrar tekrar geliyor. Bunun sebebi Tekrar tekrar gönder. ha, Birkaç sefer çok özür dilerim. Lafını yine kesiyorum. Yani soruyu aşağı yukarı anladığım için ara sıra zıplıyorum böyle. Özür dilerim. Ee, birkaç sefer yaptığın zaman yani farkındalığına varıp da o düşünceyi tekrar gönderdiğin zaman öyle değil de olay böyledir diye anlatman gerekiyor. Yani karşına kendini alıyorsun kardeşim ve kendi kendinden konuşuyorsun. Diyorsun ki hayır benim işlerim kötü gitmiyor. Şu anda piyasa kötü ama benim işlerim düzelecek. Ben düzelteceğim işimi. Şimdi başlıyorum bu işlerimi düzeltmeye diyorsun mesela. Ondan sonra olay farkındalığına varıp değişiyor. Bu birkaç sefer tekrarlaman gerekiyor. Bunu birkaç sefer tekrarlaman gerekiyor. Yani birkaç sefer tekrarlaman derken yani o düşünce sana tekrar geldiği zaman tekrar bunu aksini ispatlaman gerekiyor ya da anlatman gerekiyor. Birkaç seferden sonra artık kainat bakıyor ki sen bunu öğrenmişsin, seni rahat bırakıyor. anladım usta. Artık o düşünce sana gelmiyor Anladım. yani. Yani bu durumda farkına varmam gerekiyor bu düşüncenin. İdrak etmem gerekiyor ve savuşturacağım. Tekrar gelirse yine savuşturacağım. Ama o zaman biz sosyolojik varlıklar olduğumuz için yani ben şunu şöyle görüyorum. Bir arkadaş kitlesi olduğu zaman aynı enerji vibe oluyor. Aynı enerji titreşimi oluyor. O zaman peki ben baktım ki hoşuma gitmedi. Bu bana zarar veriyor. Ben o arkadaş çevresini terk ettiğimde bunun da bana bir faydası oluyor mu? Geçici de olsa örnek veriyorum. Tabii ki oluyor. Olmaz olur mu? Oradaki enerjiden çıktığın an, o negatif enerjiden, o topluluğun içinden ayrıldığın an komple bambaşka bir enerjiye dönüşür senin hayatın. Ama burada şu var. Eğer ki sen orada öğrenebileceğin, yapabileceğin deneyimi, çok pardon, yapabileceğin deneyimi yapmış isen, almış isen, yani oradaki yapılması ya da eğitimini almış isen, o arkadaş çevren seni zaten terk eder. Ya da sen onları terk edersin. Zamanı geldiği zaman onlar kendiliğinden kaybolur. Anladım. Sen deneyimi tamamladığında, diplomanı aldığında her şey değişiyor. Ona geldi. Aynen. Eğer o insanların sana verecek bir şey kalmadıysa senin hayatından çıkarlar. Yani o zaman hayatımızdaki büyük olaylar böyle mesela şöyle söyleyeyim işten çıkmalar, boşanmalar, ne bileyim ayrılıklar bunlar bir bakıma o zaman negatif değil pozitif de bakabiliriz o zaman. Yani bir şekilde bir şeyleri deneyimlemişim ki hayatımdan çıkıyorlar. Doğru mu? Doğrudur. Doğru. Vakti geldiği zaman o kişinin kim olursa olsun, annemiz babamız dahil bunun içinde, biz arkadaş diyoruz sadece. Herkes, hayatımıza giren herkes bize öğreteceği, bize söyleyeceği bir deneyimi, bir eğitimi kalmamış ise bizi terk ederler. Bir şekilde terk ederler. Anladım usta. Aslında ben öyle 3 aşağı 5 yukarı tüm sorular kafamda bir cevaplandı da ben aslında izin verirsen bir ikinci bölüm çekmek istiyorum bununla ilgili. Bu Hı daha hı. çok Tabii ki. tedaviye yönelik yani seninle o söyleşi yapmak istiyorum ama bugünkü söyleşi için de çok teşekkür ediyorum. Çok sağ ol. Tabii ki. Tabii ki Mesut, her zaman. Ne zaman istersen ikinciyi de çekebiliriz. Oldu ustacığım. Çok teşekkür ediyorum. Görüşmek üzere. Ben teşekkür ederim. Yine bir Sen Sor programının sonuna geldik arkadaşlar. Her zamanki gibi bizi paylaşabilirsiniz, bizi beğenebilirsiniz. Sorularınız varsa lütfen bize ulaştırın, sorun. E-mail adresimiz var. Direkt YouTube üzerinden yazabilirsiniz.
E-mailden yazarsanız privat, özel olarak bize gelir. Kimse görmez. Eğer görmesini istemiyorsanız biz de elimizden geldiği kadar size cevap verir, size döner, yardımcı olmaya çalışırız. İşte kalın, sağlıcakla kalın.